Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında yine kolaylıkla örebileceğiniz çok güzel bir model paylaşımı yapacağım sizlerle. Özellikle ilk defa örgüye başlayanlar da bu modeli kolaylıkla örebilirler. Şöyle bir adet iğnem var. Gerekli malzemelerim. Tek renk bir patiklik ip kullandığım ve 3 milimetre şişlerim var. İpimi ben boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. Tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum ve ilmeklerimi tek tek sayıyorum. Böyle ilmeklerimizi gevşek atalım. Aradaki şu esnekliği sağlayalım. Böyle toplamda 36 ilmek atalım. 36 adet ilmeğimi şişime attım. Başlangıç ipim bu tarafta. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örmeye başlıyoruz. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum. Bir sonraki ilmekleri ters olarak örüyorum. İlmeği şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarıp buradaki ilmeği serbest bıraktım. Böylece son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. İpimi arkaya geçirdim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Burası örgümüzün arka yüzüydü. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçelim. Burası örgümüzün ön yüzü. İlk ilmeği yine örmeden diğer şişime aldım. Bir sonrakileri ters olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği her zaman düz örüyorum ki sıra başlarındakileri örgümün kenarları daha düzgün ortaya çıkmış olacak. Bakın bu şekilde örgünün ön yüzünden bir diş haroşa sırası oluşturduk. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum ben. Toplam 14 diş haroşa sırası örelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Şöyle birlikte sayalım. Örgünün ön yüzündeyiz ve haroşa sıralarını sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 diş haroşa sırası ördük. Örgünün ön yüzündeyiz. Şimdi 18 tane ilmeğimizi alalım şişimize. 36 tane ilmeğimiz vardı. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmeği ördük. Şimdi burada kalan 18 ilmeği örmeden geriye dönüyoruz. Böyle sırayı tamamlayalım. Tekrar örgünün ön yüzüne geçtim. Şimdi yine 18 ilmeği örüp geriye döneceğiz. Bu 18 ilmek üzerinden örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Buradaki 18 ilmeği örmeden bırakacağız. Buradaki 18 ilmekle 14 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Evet, bakın buradaki 18 tane ilmeğimle şuradan saydığımda 14 diş haroşa sırası ördüm. Buradaki 18 ilmeğim burada bekledi. Buradaki ilmekler üzerinden örgümü ördüm. Şimdi ilmeklerimizi hepsini birlikte öreceğiz artık. Birleştireceğiz.
Bakın bu şekilde örmüştük. 14 diş haraşo sırası örmüştük. Şöyle 18 ilmeğimizde. Şu an 15. sırayı örüyoruz ve örgümüzü artık birleştireceğiz buradaki ilmeklerimizle. Bakın. Artık buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Böylece ilmeklerin tamamını ördük. Bakın şöyle bir açıklık oluştu bu tarafta. Artık 36 tane ilmeğimle git gel yaparak yine haroşa örgüme devam edeceğim. Burada da yine 13 diş haroşa sırası örelim. 14. sırayı örerken örgümüzün ilmeklerini kapatarak patiğimizin örgüsünü bitireceğiz. Şimdi 13 diş haroşa sırası git gel yaparak 36 tane ilmeğimle örüyorum. Aynen şurada ilk başta ördüğüm gibi. Artık ilmeklerimizin tamamını örelim. Evet, örgümün ön yüzündeyim. Burada 36 tane ilmeğimle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra haroşa sırası ördüm. Şimdi 14.'yü örerken ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitireceğiz. İlmeklerimizi nasıl kapatıyoruz? 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü tamamlayalım. Kapatarak bu şekilde son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğim burada kalıyor. Şöyle ipimizi uzunca keselim. Şöyle son ilmeğimizi çekerek bu şekilde şöyle biraz sıktıralım. Örgümüzü tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. Burası düz tarafı. Şöyle düz tarafından şu kısmını dikelim. Çünkü burayı kıvıracağımız için düz tarafından dikelim şu kısma kadar. Patiğin düz tarafından dikelim şu kısmı. İğnemi, ipimi geçirip geliyorum. Şu şekilde buradan başlayalım, tam uç kısımdan. Buraya düğümlü bir dikiş yapalım. O yüzden şöyle ipimizi bir dolayalım. Ve dikmeye başlayalım. Bir buradan, şöyle bir buradan, bir buradan ilmek alıyorum. Böyle şu kısma kadar dikelim. Şuraya kadar patiğin düz tarafından diktim. Şimdi tersini çevirelim. Geriye kalan kısmı tersinden dikeceğiz. Böyle şu uç kısma kadar gelelim. Evet, dikimi tamamladım. Patiğimin hala tersindeyim. Şu kısma gelelim. Burada şöyle ilmeklerin iç kısımlarındaki şu ilmekleri alalım. Bakın. İç tarafa denk gelen şöyle sırasıyla dikiyor gibi iğnemize geçirelim. Evet, şu kısımdaki ilmeklerin iç taraflarına battık. Şöyle bir büzme işlemi yapacağız burada.
Şöyle bağlayalım sıkıca. Şöyle bakın. Şurada delikli bir kısım oluşmasın diye şöyle bir iki kez şöyle dikelim. Şimdi üst tarafını çevirebiliriz. Evet, bakın bu şekilde olacak. Şimdi bunu manken ayağıma giydireceğim ben. Şu da benim daha önceden hazırladığım, bakın. Haroşa örgü olduğu için böyle rahatlıkla giyilip çıkartılabiliyor. Çok esnek bir örgü modeli olduğu için bakın böyle rahatça giyiliyor ayağa. Taban kısmı şu şekilde. Rahatça da çıkarabilirsiniz. Böyle bot şeklinde. Şu kısmına dediğim gibi düğmeyle de süsleyebilirsiniz. Benim gibi böyle fiyonk da yapabilirsiniz. Kurdelelerle de süsleyebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde sade bir şekilde de kullanabilirsiniz. Bu fiyonku nasıl yaptım ben? 10 ilmekten 7 diş haroşa sırası ördüm. Sonrasında örgüyü bitirerek böyle şu orta kısmından mavi ipimle bağlayarak böyle bir fiyonk şeklini vermiş oldum. Bunu kolaylıkla örebilirsiniz. Aynı renkte de yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte örmüş oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.